Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar. Görünümüyle ve lezzetiyle masalarınıza şıklık katacak bu güzel patatesli poğaçaların yapım aşaması için başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine aldığım 500 gram unu spatula ile ortasında un havuzu oluşturuyorum. Bir tatlı kaşığı instant maya, bir tatlı kaşığı toz şeker, üzerine bir miktar ılık süt ilave edip spatula ile mayanın açılmasını sağlıyorum. Bir adet yumurtanın akını ilave ediyorum. Yumurtanın sarısını poğaçalarımızın yüzüne sürmek için bir kenara alıyorum. Toplamda 1,5 su bardağı ılık süt kullanıyoruz tarifimiz için. Kalan ılık sütlerimi ilave ediyorum ve bir tatlı kaşığı da tuzu ekledikten sonra spatula ile hamurumu karıştırıyorum. Bu aşamada hamurumu elimle toparlayıp yoğuruyorum. Bir süre sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip yaklaşık 4-5 dakika kadar yoğurma işlemine devam ettiriyorum. Çünkü biliyorsunuz poğaça hamurları mayalı hamurlar ve yoğurmayı seviyor. Ne kadar güzel iyi yoğurursanız poğaçalarınız o kadar güzel olur. Gördüğünüz üzere tabağım geniş olduğu için tabağın içerisinde yoğurma işlemini devam ettirdim. Eğer küçük bir tabağın içerisinde hamur yoğuruyorsanız masanın üzerinde hamurunuzu muhakkak yoğurun. 2 beze haline getirdiğim hamurumun üzerine bir poşet örtüp 10 dakika kadar dinlendiriyorum. ...10 dakika kadar dinlenmiş olan bezelerimi açmaya başlıyorum. Bezelerin her birini 40 santim çapında açıyorum. Üzerine oda ısısında bekletilmiş olan 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını bir spatula yardımıyla yufkamın her tarafına denk gelecek şekilde yayıyorum. Yağlamış olduğum yufkamı 8 parçaya ayırdıktan sonra dilerseniz bıçakla da ya da herhangi bir ruletle kesebilirsiniz. Bütün parçaları üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Kenarlardan taşmalar olabilir, sorun değil. Elinizle alt kısmı kaydırabilirsiniz. Tam bir beze şekli verene kadar bu işlemi devam ettiriniz. Ardından bezemi un serpmiş olduğum bir tepsinin içerisine alıyorum ve buzdolabında 20 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. ...800 gram haşlanmış patatesin üzerine bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Ezici yardımıyla püre haline getiriyorum. Bir kuru soğanı küçük küçük doğrayıp yağda pembeleştirmiştim. İçerisine ilave ediyorum. Soğan çok yakışıyor patatesin içerisine. Arkadaşlar muhakkak ekleyiniz lütfen. Ve böyle hazırlamış olduğum patates püresini bir kenara alıyorum. Şimdi toplamda 16 adet poğaça yapacağımız için 16 tane patates topu elde edip hazırlıyorum. Bezeler üzerleri poşetli bir şekilde buzdolabında 20 dakika bekletildiler. Şimdi teker teker bezelerimi masaya alıp açıyorum. 40 santim çapında bezenin boyutunu açmanız yeterli olacaktır. Bezemi açma işlemini tamamladım. Ruletle bezemi 8 eş parçaya ayırıyorum. Ve üçgenin ince uç kısımlarına 3'er tane çizik atıyorum. Poğaçalarımızın o güzel şeklinin ortaya çıkmasını sağlayacak çizikleri oluşturuyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz patates toplarını her bir parçanın orta kısmına yerleştiriyorum. Arkadaşlar, eğer videomu buraya kadar seyrettiyseniz ve tarifimi faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayınız lütfen. Henüz bu videoda benimle karşılaşıyorsanız
Kanalıma da abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Biliyorsunuz bizler sizlerin desteğiyle kanallarımızı büyütebiliriz. Şimdiden desteği olan herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bildirim zillerini de aktif hale getirirseniz her yeni videomdan haberdar olursunuz. O yüzden bildirim ziline tıklamayı unutmayınız lütfen. Bütün poğaçalara şekilleri verdim. Pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsime artık poğaçalarımı dizebilirim. Arkadaşlar daha önce de belirttiğim gibi bu tarifimizden 16 adet poğaça elde ettik. Bakın görüyorsunuz, görünüş olarak çok güzel. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Ve araya da tereyağı sürdüğümüz için kat aralarına hamuru çok hafif oldu. Çok güzel oldu. Bir yumurta sarımız vardı. İçerisine de bir yemek kaşığı süt ilave ederek bütün poğaçalarımızın yüzeyine fırça yardımıyla sürüyoruz. Sütlü yumurta sarısı karışımını sürmüş olduğum poğaçalarımın üzerine çörek otu ve susam karışımını serpiştirdim. Öyle daha çok yakıştırdım. Tabi dilerseniz sade olarak da poğaçalarınızı pişirebilirsiniz. Fırınımız 180 derecede önceden ısıtılmakta. Lütfen poğaçalarınızı pişirirken gözünüz fırında olsun. Ve sonuç, fırın tepsimizi masanın üzerine aldık. Bakın arkadaşlar, gerçekten de çok güzel poğaçalar ortaya çıktı. Hem şekil vermesi keyifli hem de oldukça lezzetli. Bu güzel poğaçaları denediğinizde sizler de sonucu yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Dilerseniz eleştirileriniz olur, hiç çekinmeyin. İletişimi seviyorum. Her türlü sorularınıza cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Tabakta görünüm bu. Oldukça şık duran bu güzel poğaçanın doku testini de sizlere göstermek için bir tanesinin orta kısmından ayırıyorum. Bakın görüyorsunuz, bol patatesli, son derece güzel ve lezzetli olan bu poğaçaları dilerim sizler de denersiniz, afiyetle tüketirsiniz. Bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.